performans krem. Cinsel performans arttırıcı. İşte bu mükemmel. Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gün geçmiyor ki oyunda yeni bir yenilik, yeni bir güncelleme gelmesin. Bu bir yönden iyi olsa da bir yönden özellikle Türk oyuncular yani bizim için oldukça bence kötü bir olay. Neden dersiniz? Yani biz SVS'de tek bir oyuncunun koskoca bir eyalete kafa tuttuğu bir oyunda bizim gibi para yatırmayan oyuncular nasıl bir başarı elde edecek? Yani hedefimizi nereye kadar belirleyeceğiz ve ne kadar başarı edeceğiz dediğim gibi zor. Tamamen zor bence. Peki bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu Gen 7 kahramanlar geldi. Dün geldi. Dün duyuruldu. Yani bir hafta önce duyurulmuştu. Dün de geldi. Dilerseniz onlara bakalım. Zenginin malının züğürtün dilini yorduğu bir video formatıyla karşınızdayım gençler. Biz hala Gen 4'leri hatta ne Gen 4'ü Gen 3'leri bile 5 yıldız yapamamışken Gen 7'ler geldi ve bunları geldiği gün full yapabilecek kişiler var. Para basıp veya nasıl bir şekilde bilmiyorum. Dilerseniz başlayalım gençler. Samuel nişancı bir karakter. Şöyle Molly'nin topuna benzer. Omuzdan atmalı bir topu var. Özellikleri neymiş kardeşler? Şimdi şu 3 keşif ve arena aşamasında işe yarıyor. Şunlar da sefer yani savaşlarda işe yarıyor. Yok edici level 5. Samuel topunu son derece tesirli bir mermi ile doldurarak saldırıyı çarpı artı veya çarpı burada çok önemli şu küçük çarpı var ya. %420 alan etkili hasar verir. Yani 10 numara bir arena karakteri diyebiliriz şu anda bu özelliğine bakarak. Yıkıcı mermi. Samuel özel bir yıkıcı mermi ateşleyerek saldırıyı %48 alan etkili hasar verir. Patlamanın ardından yaptığı yanan çukur ayrıca düşmanlara 2 saniye boyunca 0.5 saniyede bir saldırıyı %21 hasar verir. Yani bu da nispeten dediğim gibi arenada güzel iş yapar. Gözü pek. Ölüm olasılığı Samuel gibi deneyimli bir savaşçıya sadece enerji verdiği için saldırısını %24 arttırır. Burada şu kahraman savunması ve saldırısı da önemli. Gen 6'lara bakacağız birazdan. Saldırı 8000'de, savunma 7000'de şu anda. Geçelim birçok oyuncunun işine yarayacak sefer bölümüne. Gazi'nin kudreti. Samuel'in uzun yıllara dayanan çarpışma deneyimi ona düşmanlarını etkili şekilde yok etme yeteneği kazandırdığı için tüm birliklerin saldırısını %25 artırır gençler. Tüm birlikler yani dost birlikler şunlar bunlar zart dur. Güçlü saldırı. Samuel sindirici top atışı konusundaki uzmanlığı düşmanın öncüleri üzerinde kullanarak tüm birliklerin mızraklara verdiği hasarı %30 ve piyadelere verdiği hasarı %25 artırır. Yani nispeten lider sefer karakteri değil de güçlü bir oyuncuya seferberliğine katılırsanız 10 numara bir buff verebilir yani. Taktiksel yardım. Samuel etrafı kuşatılmış bir düşmana karşı tüm avantajlardan faydalanacağı için tüm birliklerin verdiği hasarı 4 turda bir 2 tur boyunca %30 artırır. Ya bu da raporlarda görmüşsünüzdür. Kaç kere tetiklenmiş ve kaç hasar vermiş. Ortalama bir karakter diyebiliriz buna. Tank karakterimizin özellikle tasarımını ben çok beğendim. Piyade karakterinin. Yeteneklerine bakalım gençler. Zırhlı yumruk. Bay Teneke Edith'e saldıranlara karşı demir zırhlı bir öfkeyle hücum edip yelpaze şekilli bir alandaki tüm düşmanlara yumruk atarak saldırıyı %40 hasar verir ve hedefleri 1 saniye boyunca seslenetip ve de kendi saldırısını 2 saniye boyunca %100 artırır. Ya böyle yelpaze şeklinde öne doğru karakter düşünün. Öne doğru bir yelpaze açılıyor. Sıfırdan başlayıp alan etkili hasar vuruyor. Arenada güzel. Ama bir önceki daha güzeldi bence. Bay Teneke sağlık sıfıra ulaşınca kendi çekirdeğini Edith için bir kaçış kapsülü olarak fırlatarak vücudunun geri kalanını büyük bir patlamayla havaya uçurup ve yakındaki düşmanlara saldırıyı %280 hasar verir. Alan etkili dememiş. Önleyici uyarılar. Edith'in savaş alanı istihbaratı Bay Teneke'yi olası tehlikelere karşı uyararak onun aldığı hasarı %50 ihtimalle %50 azaltır. Yani bence arenada bana göre diğer karakter daha güzeldi. Bu büyük ihtimal sefer karakteri tarzı bir şey. Piyade saldırısı %+650. Oo. Stratejik denge. Bay Teneke'nin devasa cüssesi dost menzilli birimlere otomatikman kalkan olarak nişancıların aldığı hasarı %20 azaltır ve düşmanlara sindirdiği için mızrakçıların verdiği hasarı %20 arttırır. Bu ilk mesela JC kadar olmasa da ilk kaleye girerken ki kale boş diyelim veya saldırı anında JC yerine nispeten kullanılır gibime geldi. Ama onda artı %25 var. Zırhlı. Bay Teneke'nin metalik gövdesi savaş alanında bir istihkamlı duvar işlevi görerek piyadelerin aldığı hasarı %20 azaltır. Ya bu da kale içinde beklerken birisi de kalede saldırdığında en fazla piyadeleriniz hasar görüyor. Yani bir süre sonra sürekli saldırı olduğunda raporlara baktığınızda piyadeler tamamen sıfırlanmış oluyor. Diğerleri aynı yerinde yani çok az bir eksilmeyle duruyor oluyor. Burada piyadelerin aldığı hasarı %20 azaltır kısmı Patrick'le beraber iş yapabilir. İçeride beklerken, savunmada beklerken yani. Çelik gözcü. Edith güvenli
sürdürülebilir bir mobil savunma sistemine sahip olduğu için tüm birliklerin sağlığını %25 artırır. Bak bu çok güzel. Mesela az önce Patrick dedim ya. Tam Patrick'in yerini alacak. Hem de piyadelerin savunmasını da artırıyor. Ya Patrick'ten daha iyi diyebilirim buna. Patrick'e bir bakalım kardeş. Birlik sağlığı %25 artırır. Ya Patrick'in yerine geçebilecek bir karakter bu. Ama yani güçlü oyuncular için. Örnek veriyorum. Eyalet 1'de hala Patrick kullanıyorlar. Şimdi bunları basmaya başladıklarında bu arkadaşı kullanmaya başlayacaklardır büyük ihtimal. Çünkü ekstra bir piyade ile alakalı da buff veriyor. Güzel ya. Dedim bu karakteri. Mızrakçı karakterimiz. Arena ve keşif özelliklerine bakalım. Karakterimizin ismi Gordon. Zehir patlaması. Gordon, zehir bulutuna dönüşen bir vazo fırlatarak yakındaki düşmanlara 3 saniye boyunca %0.5 saniyede bir saldırıyı %70 hasar verir. Gordon bir kimyasal madde şişesi atıp hedefi zehirleyerek her 0.5 saniyede bir saldırıyı %35 hasar verir ve 2 saniye boyunca onun aldığı hasarı %25 artırır. Gordon'un bedeni yeni tetikler, taktikler geliştirerek zehre aşırı maruz kalmaya uyum sağladığı için savunmasını %75 artırır. Yani sefer kısmına gelelim abi. Zehir infüzyonu. Gordon mızrakçıların silahlarını zehire batırır. Mızrakçılar her iki saldırıda %100 ekstra hasar verir ve hedefe bir tur boyunca zehir uygular. Zehirlenen düşmanlar %20 daha az hasar verir. Bak burada şey güzel. Dediğim gibi kaleye saldırı olayı da güzel işe yarar bu. Büyük ihtimal SVS'lerde falan kullanılacaktır. Gordon'un zehir katılmış silahları savaş alanında dehşet saçtığı için her 3 turda bir tur boyunca mızrakçıların verdiği hasarı %50 artırır ve tüm düşman birliklerin verdiği hasarı %30 azaltır. Güzel ya, tam saldırı karakteri olmuş bu. Gordon bir biyotoksit savunma sisi oluşturup düşmanın ön hattındaki piyadelerin kafasını karıştırarak aldıkları hasarı %30 artırır ve de düşman saldırılarının görüş açısını kapatarak 4 turda 2 tur boyunca verdikleri hasarı %30 azaltır. Ya dediğim gibi tam saldırı karakteri bu. Örnek veriyorum, içeride kaleyi karşı tarafa aldı, düşmanınızı aldı. Rakip aldı yani. Rakip kaleyi savunmak için içeriye piyade dolduracak. Siz de ona saldırmak için, yani JC ile beraber yapıyorduk ya, bunu göndereceksiniz. Yani tamamen içerideki piyade ağırlıklı savunmayı delip içeriye girmenizi sağlayan bir karakter bu. Güzelmiş yani, bunu sevdim. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Hangi karakteri nereden alacağınızı bilmiyorsanız şuradan artı tuşuna tıkladığınızda altta gösteriyor. Mesela bu kahraman salonunda geliyormuş sadece. Ve genel kahraman parçasıyla basabilirsiniz. Yerine bakalım. Şeflerin salonundan geliyor. Buzağının kralı etkinliğinden geliyor. En güçlü eyalet etkinliğinden geliyor. Günlük tekliflerden geliyor. Kahraman seferberliğinden geliyor. Bunu basmak bayağı kolay olacak gibi. Basmak derken yani paralı diğer arkadaşlar. Bize zaten gelene kadar Gen 6'lar gelmedi bize. Gen 5'ler yeni geldi. Bir yazı bulur bize bunların gelmesi. Samuel'de sadece Çarkıfelek'ten geliyormuş kardeşler. Samuel'de basılabilir. Ya burada şu karakteri basmak biraz zor olacak. Para basmayanlar için. Bakalım gençler. Siz neler düşünüyorsunuz bu yeni gelen karakterler hakkında? Görüşleriniz, yorumlarınız nedir? Eleştiri yapabilir misiniz? Yapabilirseniz nasıl bir eleştiri yapacaksınız? Bunları yorumlar kısmına yazın gençler. Bu ve buna benzer White House Survivor ile alakalı daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videomuzun üst sıralara çıkması için videoların altına yorum yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.